Altını kapatıyoruz. Yemeği bir dinlendireceğiz. Arkadaşlar bugün size güzel bir sebze yemeği tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Patlıcanlarımız hazır. Hemen tezgahımı temizleyeyim, işleme başlayayım. Bıçağı iterken de dikkat edin, elinize saplamayın. Ufak bıçakla çalışın. Hemen son patlıcanı da yapalım. Her zaman söylediğim gibi sebzeci benden daha çok bağırıyor. Patlıcanı şöyle bir kenara alalım. Bunun sosunu biraz fazla yapacağız. Malzemelerini çok ince doğramayacağız. Biberlerimiz hazır. Şöyle bakın, domatesleri, biberleri hepsini iri iri doğruyorum. Şeklini patlıcana benzetmeye çalışıyorum. Yemeğin içinde görselliği biraz güzel olsun. Bir de yemek yaparken çok fazla kurallarına takılmayın. Yemek nasıl lezzetli olursa o malzemeyi katmaktan korkmayın. Bu yemek hem soğanı sever hem sarımsağı sever. Onun için ne yapacağız? İçine 2 diş de sarımsak doğrayacağız. Tabandan lezzet vermesi için. Daha sonra yemeğin üzerinde de kullanacağız. İnşallah unutmazsak. Malzememiz bu kadar. Bir tane defne yaprağımız kaldı. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Tavamızın altını yaktık. İçine hemen bir yağ boşaltıyoruz. Ortalama 1 fincan civarında. Önce bir yağın ısınmasını bekleyeceğiz. Yağ ısınacak ki patlıcanlar yağı içine çekmesin. Hemen yağı kontrol ediyoruz. Daha tam istediğimiz gibi ısınmamış. Biz yine de atacağız patlıcanları. Bir kere bu yola çıktık. Geri dönüş yok. Arkadaşlar patlıcanların çok kızarmasına gerek yok. Sadece kızarma lezzetini alsın yeterli. Hafiften sert olsa bile yüzü yansın. Sosun içinde biz onu zaten pişireceğiz. Arkadaşlar baktım ki mutfağa batıracak. Hemen üzerine bir kapak koydum. Tekrar kapağı kapatıyorum. Hemen şöyle hafiften de bir hava alsın. Kapağı bir yörük bırakıyorum. Mutfağa da batırmayalım. Hemen şöyle patlıcanları kontrol ediyoruz. Patlıcanlarımız kızardı. Ocağın altına bir kısayım. Yağını süzdüre süzdüre patlıcanları alacağız. Daha önce söylediğim gibi şeye gerek yok. Çok yumuşamış olmasına gerek yok. Bir kızartma lezzeti olsun. Hemen kalan patlıcanları da atıyoruz. Acelece kapağı yetiştiriyoruz. Şimdi bunların da kızarmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra yemeği yapma işlemine geçeceğiz. Arkadaşlar patlıcanları aldığımız gibi tavanın dibinde kalan yağ, soğanları boşaltıyoruz. Sarımsakla beraber soğanımızı iyice bir kavuracağız. Rengini atacak. Hafiften karamelize doğru dönecek. Soğanımız kavrulurken içine bir tane defne yaprağı atıyorum. Ufak olduğu için 1,5 atıyorum. Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi defne yaprağının fazlası zarar. Fazla atmayın. Az atarsan lezzet verir. Fazla atarsan lezzetini bozar. Soğanımız kavruldu. Tam istediğimiz gibi oldu. Normalde bu yemeğe salça girmez. Salça koymazsak istediğimiz gibi renk veremeyiz, lezzet veremeyiz. Yarım yemek kaşığı domates salçası atıyorum. Biberlerini atıyorum. Domateslerini atıyorum. Salçayı biberin domatesin her tarafına değdireceğiz. Hem de iyice bir kavuracağız. Güzel bir yemek, lezzetli bir yemek olsun istiyorsak salçayı iyi kavurmamız lazım. Salça bir de domatesin biberin üzerine yapışma yapacak. Üzerine yapıştığı zaman ne yapacak? Domates biberi koruyacak, eritmeyecek. Salçayı iyice kavurduk, dibine yanmaya başladı. Daha sonra buna baharat atmak zor olur. Şimdiden atacağız baharatını. Sevdiğiniz kadar acı biber, 1 çay kaşığı karabiber,
1 tatlı kaşığı tuz atıyorum. Siz tabii ki yeteri kadar atın. Baharatları da şöyle iyice bir karıştırdım. Arkadaşlar bunun olmazsa olmazlardan biri de kırmızı toz biber. Onu bol katacağız. Şöyle toz biberi de bir yedirelim. Bu farklı bir lezzet verir. İlk etapta 1 bardak soğuk su veriyoruz. İçinde salça olduğundan dolayı salçanın rengini atsın, şöyle güzel bir renk versin, güzel bir lezzet versin. Ondan sonraki suları sıcak verebiliriz. Su ayarlamasını en son patlıcandan sonra yapacağız. Şöyle bakalım. Toplamda 3 bardak su verdim. Sıra geldi patlıcanla sarımsağını ilave etmeye. Hemen şöyle patlıcanları bir ilave edelim. Hemen şöyle çiğden bir sarımsak atıyoruz. Sarımsak kullanmaktan korkmayın. Hem sağlıklı hem yemeğe lezzet verir. Şöyle bir kapak kapatıyorum. Orta ateşte ortalama bir 15 dakika bunu biz pişireceğiz, kaynatacağız. Arkadaşlar yemeğimizi hemen bir gösterelim. Yemeğimiz oldu. Şöyle şeklinde bozmayın. Altını kapatıyoruz. Yemeği bir dinlendireceğiz. Arkadaşlar hemen yemeğimizi bir sunalım. Yemeği kolay hale getirdim. Olması gereken neydi? Patlıcanlar içi açılacaktı, içi doldurulacaktı, ondan sonra fırına atılacaktı. Onların hiçbirine gerek yok. Şöyle bakın. Videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sayfamda 2000'in üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapar. Afiyet olsun. Arkadaşlar şöyle bakın. Aşurelerimiz oldu. Dışarıdan hiç su ilave etmedik. Bol suyla haşladık bahriyatları. Sebebi de aşuremizde çiğ su kokusu olmasın diye. Tabi hala sıcak, elimizi yakıyor.